İnsanlar artık yeni bir oyun sızıntısı bulmak için Reddit forumlarını kaydırmayı falan bıraktı, biliyor musun ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Çılgınlar gibi gökyüzündeki gezegenlerin hizalanmasını hesaplıyorlar. Hadi canım, gerçekten mi? Ciddiyim ya. Jalapeno Poppers 24 adında bir kullanıcı var, belki görmüşsündür. 2007'den beri Rockstar'ın yayınladığı her fragmanın tarihindeki astronomik olayları haftalarca incelemiş. İnanılmaz bir işsizlik bu aslında. Aynen öyle ve 3. fragman için 14 Mayıs 2026 tarihini işaret etmiş. Yani oyun dünyası olarak öyle bir noktadayız ki veri madenciliğini bırakıp kelimenin tam anlamıyla astrolojiye başladık. Ya bu aslında çaresizliğin geldiği son nokta. Kesinlikle. Get for Games Podcast'e hoş geldiniz. Sen de bizim gibi yıllardır o neon ışıklı sokaklara dönmeyi bekliyorsun, değil mi? Genellikle bir oyunu incelerken grafikleri, hikayeyi falan konuşuruz. Tabii normalde odak o olur. Ama bugün masamızda sadece bir oyun yok. Etrafındaki her şeyi yutan, koca bir endüstriyi, donanım devlerini ve 10 milyonlarca oyuncuyu kendi yörüngesine hapseden devasa bir yerçekimi merkezi var. Grand Theft Auto 6. Kesinlikle öyle. Bu artık bir oyundan çok daha fazlası. Aynen. Bugün elimizde sızdırılan mahkeme kayıtlarından tutun, çok gizli finansal raporlara ve Rockstar'ın iç yazışmalarına kadar devasa bir kaynak yığını bulunuyor. Misyonumuz 19 Kasım 2026'da çıkması planlanan bu devin etrafındaki bilgi kirliliğini tamamen temizlemek. Ki o gezegen hizalanması teorisi falan demin bahsettiğin şey aslında ne kadar devasa bir beklentinin içinde olduğumuzun en net kanıtı bence. Haliyle insanlar deliriyor yavaş yavaş. Yani Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'in bizzat itiraf ettiği bir şey var. Sanırım hepimiz o cümlenin ağırlığını gözden kaçırıyoruz. Ne demişti tam olarak? Ki en büyük eğlence ürününü yaratma baskısının kendileri için gerçekten korkutucu olduğunu söyledi. Bakın en büyük oyun falan demiyor. Tüm eğlence sektörü yani. Aynen öyle. Sinemayı, müziği, Marvel evrenini, her şeyi kapsayan devasa bir ifadeden bahsediyor. Bu sadece stüdyo içindeki sanatçılar için değil, yatırımcılar için de inanılmaz bir baskı. Ya düşünsene, yeni bir konsolun satıp satmayacağı bile onlara bağlı. Doğru. Ekran kartı üreticilerinin o yılki kar marjları, hatta rakip oyun stüdyolarının hayatta kalıp kalamayacağı bile bu tek bir oyunun başarısına endekslenmiş durumda. Beklentinin bu kadar stratosfere çıktığı bir ortamda Rockstar'ın o meşhur sağır edici sessizliği insanları çıldırtıyor olmalı. Yani şu 14 Mayıs tarihi tamamen yıldızların uydurması mı, yoksa bunun arkasında rasyonel bir temeli var mı sence? Burada büyüleyici olan şey şu aslında, kesinlikle bir kibir veya rastgele bir sessizlik değil bu. Tamamen pragmatik bir bilgi vakumu stratejisi yürütüyorlar. Kontrollü bir kaos yönetimi diyorsun. Aynen, geleneksel pazarlama kampanyaları insanlara sürekli yeni görseller vererek o heyecanı sıcak tutmaya çalışır ya hani. Ama Rockstar kitleye aç bırakmanın onları doyurmaktan çok daha etkili bir viral motor yarattığını çok iyi biliyor. Jalapeno Poppers gibi adamlar şirket için bedavaya milyonlarca dolarlık PR yapıyor sonuçta. Kesinlikle öyle. Fakat o 14 Mayıs tarihi tamamen de astrolojik bir şans sayılmaz bence. İşin finansal takvimine baktığımızda Take-Two'nun 21 Mayıs'ta yatırımcılarla yapacağı son derece kritik bir kazanç toplantısı var. Bak bu çok mantıklı. Yani oyun sektöründe böyle büyük toplantılardan birkaç gün önce devasa bir fragman patlatıp şirket hisselerini yapay olarak yukarı çekmek çok yaygın bir taktik. Yeni açılan iş ilanlarına falan baktığımızda da küresel pazarlama ekiplerinin tam da bu dönem için genişletildiğini görüyoruz. Çarklar dönmeye başladı diyorsun. Aynen, sessizlik yakında bozulacak gibi duruyor. İşte tam da bu noktada devreye biz giriyoruz zaten. Yıldız haritalarına bakarak beklentiye girmek yerine işin matematiğine odaklanmak zorundayız. Zaten bizi dinleyenlere de hep söylüyoruz. Bu bilgi fırtınasında kaybolmamak ve güncel oyun haberlerinin en doğru analizine ulaşmak için getforgames.com'u ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirin diyoruz hep. Kesinlikle en doğrusu. Peki, dışarıda bu astroloji deliliği falan yaşanırken kapalı kapılar ardında neler oluyor sence? Çünkü sızıntılara göre içerisi hiç de Zelnick'in o takım elbiseli sakin vizyonu gibi işlemiyor. İçerisi tam bir kaos aslında. Ya geçenlerde Rockstar North'un Edinburgh ofisine acil durum ekipleri falan sevk edildi. Gerçek
fiziksel bir patlamadan bahsediyoruz. Evet, o olay çok konuşuldu. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma falan yaşanmadı o olayda. Sistem odalarından bağımsız, binanın altyapısındaki bir kazan arızasından kaynaklandığı açıklandı. Geliştirme sürecini durdurmamış en azından. Durdurmadı evet, ancak bu olayın basına sızma hızı bile stüdyonun üzerindeki o devasa merceğin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Fiziksel patlamayı atlattılar diyelim, asıl tahribat dijital cephede yaşandı. Evet, o büyük sızıntı. Shiny Hunters adlı hacker grubunun Rockstar'ın iç sistemlerine girerek finansal tabloları, işte gelecekteki pazarlama planlarını sızdırması, bu milyarlarca dolar harcanan siber güvenlik duvarlarının bile insan faktörü karşısında nasıl çöktüğünün net bir kanıtı bence. Ya bu sızıntıların çalışanlar üzerindeki yıkıcı etkisini düşünemiyorum bile. Geçtiğimiz aylarda Rockstar India'nın sanatçısı Saykat Koley'in o platformda gazeteci Jason Schreier'e verdiği tepkiyi hatırlarsın. Hatırlamaz mıyım? Çok sert bir çıkıştı. Adam kelimenin tam anlamıyla patladı ve şirketimizi kurcalamayı bırakın diye isyan etti resmen. Şöyle düşün, sen dünyanın göreceği en muazzam piramidi inşa etmeye çalışıyorsun, her taşını milim milim hesaplıyorsun. Ama her gece birileri çadırına girip planlarını çalıyor, sonra da bunu internette yarım yamalak dağıtıyor. Geliştiricilerin bu bıkkınlığı çok haklı değil mi? Haklı olmaktan öte bu bıkkınlık stüdyonun yasal stratejisini de çok agresifleştirdi. Rockstar'ın eski çalışanlarına ve o sızıntı yapanlara karşı açtığı gizlilik sözleşmesi, yani NDA davaları inanılmaz bir boyuta ulaştı. Herkese dava açıyorlar resmen. Aynen öyle. Fakat işin tuhaf tarafı ne biliyor musun? Rockstar davalarla bilgi akışını kesmeye çalışırken aslında o söylentileri resmi olarak doğrulamış oluyor. Dur bir saniye, bunu biraz açalım. Birini dava ederek kendi sırrını nasıl ifşa edersin ki? Tamamen hukuki süreçlerin doğası gereği, mahkemede birini ticari sırlarımızı çaldı diye suçluyorsan, hakime o sırrın ne olduğunu ve neden değerli olduğunu somut olarak sunmak zorundasın. Ha, dosyaya ekliyorlar yani. Aynen öyle. Dava dosyalarına yansıyan savunmalarda görüyoruz ki, aylardır o forumlarda dolaşan Lucia karakterinin aslında bir anne olduğu iddiaları var ya Evet, çok konuşuluyordu o. ve oyunda L.A. Noir tarzı dedektiflik mekaniklerinin bulunduğu iddiaları, bunlar doğrudan stüdyonun korumaya çalıştığı ticari sırlar olarak resmi dosyaya girmiş durumda. İnanılmaz. Yani L.A. Noir gibi olay yerini inceleme falan mı olacak? İfadelerinden yalan söyleyip söylemediklerini anlama dinamikleri, bunlar GTA'nın o klasik mekanı bas ve herkesi vur mantığını tamamen değiştirecek devasa bir adım. Çok büyük bir risk aslında. Öyle ama stüdyo bu bilginin sızması yüzünden milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyorsa, o mekanik kesinlikle oyunun kalbinde yer alıyor demektir. Harika bir mantık gerçekten. Yalanlamaya veya gizlemeye çalıştıkları an varlığını tamamen kabul etmiş oluyorlar. Kesinlikle öyle. Peki tüm bu kaosun, işte o kazan patlamalarının, siber saldırıların ortasında bir de işin bütçe kısmı var. 1 ila 2 milyar dolar arasında devasa bir maliyetten bahsediyoruz burada. Akıl almaz bir rakam. Haliyle herkesin aklındaki soru şu: bu oyun ne zaman çıkacak ve cüzdanımızda nasıl bir delik açacak? Jason Schreier, o bilindik mükemmelliyetçilik krizleri yüzünden oyunun 2027'ye kayabileceğini ima etmişti sanki. Evet, öyle bir söylenti dolandı ortalıkta. Ama öte yandan sızıntılarıyla ünlü Tom Henderson ve doğrudan Take-Two'nun kendi yatırımcı takvimi 19 Kasım 2026 tarihinde çok ısrarcı duruyor. Bence de Kasım ayı çok daha olası görünüyor finansal açıdan. Fiyat konusunda ise korkulan o 100 dolar senaryosu şimdilik rafa kalkmış gibi. 80 dolarlık bir etiket konuşuluyor her yerde. Ve asıl müjde, kutulu oyun koleksiyonerleri derin bir nefes alabilir bence. Zelnek, dijital pazarın aksine fiziksel disk satışından vazgeçmeyeceklerini doğruladı. Bu harika bir haber. Alan Wake 2 gibi sadece dijital çıkmasını beklemiyordum zaten. Evet, ama benim burada asıl takıldığım ve pek mantıklı bulmadığım bir şey var. Nedir o? Abi, Rockstar PC oyuncularını neden sürekli dışlıyor ya? Oyunu konsollara çıkarıp en güçlü donanıma sahip PC oyuncularını ta 2027 sonuna kadar bekletmek, parayı masada bırakmak demek değil mi sence? Dışarıdan bakınca kesinlikle öyle görünüyor, çok haklısın. Ancak o sızdırılan Shiny Hunters finansal verileri bizi çok soğuk ve acımasız bir ticari gerçeklik sunuyor aslında. Nasıl bir gerçeklik bu?
Yani GTI Online 10 yılı devirmesine rağmen geçtiğimiz aylara kadar haftalık ortalama 10 milyon dolar gibi akıl almaz bir gelir üretiyordu. Haftada 10 milyon dolar. İnanılmaz. Evet, ama gelirin platformlara dağılımına baktığımızda tablonun rengi tamamen değişiyor. Bu paranın %52'si PlayStation 5'ten, %22'si Xbox Series'ten geliyor. PC'nin bu devasa pastadaki payı ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Sadece %3. %3 mü? Yok artık. Bu imkansız. Gerçekten öyle. Sadece %3. Dünyadaki o devasa yayıncılar, o binlerce dolarlık ekran kartlarına sahip kitle sadece %3'lük bir harcama mı yapıyor yani? Neden bu kadar düşük ki bu? Çünkü PC platformu tamamen açık bir ekosistem. Mod yapımcıları, üçüncü parti yazılımlar ve o meşhur hileciler PC ekonomisini sürekli manipüle ediyor. Ha, korsan ve hile yüzünden. Aynen. Bir konsol oyuncusu oyun içi paraya sıkıştığında mecbur kalıp kredi kartıyla o Shark kartlardan satın alıyor. Ancak PC'de biri basit bir script yazarak hesabına milyonlarca oyun içi dolara ekleyebiliyor anında. Çok mantıklı. Kimse para harcamaz o zaman. Haliyle Rockstar'ın PC gecikmesi teknik bir donanım yetersizliğinden değil aslında. Bu tamamen oyunun ilk ve en karlı yılını %100 kapalı, güvenli ve hilenin sıfıra yakın olduğu konsol ekosisteminde geçirme stratejisi. Sıfır ticari risk alıyorlar yani. Aynen öyle. Aynı zamanda Sony ve Microsoft ile yapılan o arka kapı anlaşmalarını da unutmamak gerek tabii. GTA 6, ileride duyurulması beklenen PlayStation 6 ve Xbox Helix için de hazır bir sistem satıcısı olarak konumlandırılıyor bence. Vay be. Hileciler yüzünden koca bir PC platformunun cezalandırılması inanılmaz bir dinamik. İşte tam da bu tür arka plan analizlerini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz bizi dinleyenlere. Kesinlikle. Çok ince detaylar bunlar. Get4Games olarak o %3 gibi küçük ama büyük resmi değiştiren verileri bulup çıkarıyoruz sonuçta. Peki işin biraz da donanım tarafına dönelim bence. Dönelim, orası da çok karışık. Tamam, PC'ye batch gelecek ama geldiğinde de konsolda da o bahsettiğin donanım limitlerini fena zorlayacak gibi duruyor. Oyunun boyutunun 300 GB civarında olacağı sızdı yakın zamanda. Evet, devasa bir rakam 300 GB. Buna karşılık Sony'nin çok ilginç bir patenti tartışılıyor. Konsola sadece 100 MB civarı temel bir çekirdek dosya indirip o 300 GB'lık devasa dünyanın geri kalan yüksek çözünürlüklü dokularını sen oynarken internetten anlık olarak çekmeye hedefliyorlar. Bulut teknolojisinin geldiği son nokta aslında bu. İyi de bir saniye şunu netleştirelim. Benim internetim yavaşlarsa veya anlık bir kesinti olursa o milyar dolarlık hiper gerçekçi dünya bir anda 144p kalitesinde bir çamura mı dönüşecek? Maalesef teorik olarak evet. O zaman ben 80 dolar verip bir oyun mu satın alıyorum yoksa Sony'den anlık bir yayın hizmeti mi kiralıyorum resmen? İşte bu. Modern dijital tüketimin en kritik problemlerinden biri şu anda. Yani mülkiyet kavramı değişiyor. Evet, Sony'nin doku akış patenti teknik olarak bir mucize. Kesinlikle öyle. 300 GB'lık bir dosyayı diskinize kurmak yerine sadece baktığınız yöndeki, o an bulunduğunuz sokaktaki kaplamaları saniyeler içinde buluttan indirip işliyor makine. Ancak senin de yakaladığın gibi bu durum internet sağlayıcını ekran kartın kadar hayati bir donanıma dönüştürüyor haliyle. Fiber internet şart olacak desene. Aynen. İnternet dalgalandığında kaplamalar yüklenmeyecek, oyunun fizikleri çalışacak ama görsel bir çamura bakıyor olacaksın. Sahip olduğun şey artık bir ürün değil, sunucular açık kaldığı sürece erişebildiğin bir hizmete dönüşüyor. O halde bu 300 GB'lık devasa boyutun içinde sadece daha keskin binalar veya daha parlak arabalar yok bence. O dosya boyutunu bu kadar şişiren şey tam olarak ne olabilir? Çok güzel bir soru. Bunun cevabını aslında eski Rockstar çalışanı Ethan Jessup'ın yanlışlıkla açık bıraktığı, sonra da alelacele sildiği LinkedIn profilindeki ufacık bir cümlede bulduk. Ne yazıyordu o profilde? Prosedürel kırılabilir cam fiziği. Cam zaten yıllardır her oyunda kırılıyor abi. Bunun nesi devrimsel ki şimdi? Şöyle düşün, eski oyunlardaki cam kırılmaları aslında sahte birer animasyondur. Yani cama ateş ettiğinizde oyun motoru o sağlam cam modelini gizler, yerine önceden tasarlanmış kırık cam modelini koyar ve araya ufak bir parçalanma videosu oynatır. Önceden hazırlanmış bir şey izliyoruz aslında. Kesinlikle. Buna sektörde pişirilmiş yani baked animasyon denir. Ancak prosedürel fizik demek şu anlama geliyor.
Ortada önceden hazırlanmış hiçbir animasyon yok. Canlı mı hesaplanıyor her şey? Aynen öyle. Karakterin elindeki silahın kalibresi, merminin namludan çıkış hızı, cama çarptığı açı, camın kalınlığı, hatta rüzgarın yönü falan. Tüm bu değişkenler merminin cama değdiği o milisaniye içinde oyun motoru tarafından canlı olarak hesaplanıyor. Yok artık, milisaniye içinde mi? Evet ve cam gerçek dünyada o an nasıl kırılması gerekiyorsa o eşsiz şekilde parçalanıyor. Her ateş ettiğinde tamamen farklı bir kırılma görüyorsun ekranda. İnanılmaz bir matematiksel işlem gücü demek bu. Kesinlikle. İşte o 300 GB'ın altında bu düzeyde bir fiziksel dünya simülasyonu yatıyor aslında. Bu gerçekten aklımı başından aldı benim. Milisaniyelik fizik hesaplamalarından falan bahsediyoruz. Peki, madem teknoloji bu kadar uç noktada, Sural Zenlik neden son dönemin en büyük trendi olan yapay zeka konusunda bu kadar mesafeli sence? Ya o konu çok ilginç aslında. Herkes oyun içi diyalogları falan üretken yapay zekaya devredip maliyet kısmaya çalışırken, Rockstar'ın biz yapay zeka ile senaryo falan yazmayacağız demesinin asıl sebebi ne olabilir? Çünkü Zelnik ve Rockstar ekibi GTA'yı GTA yapan şeyin, o ince, sarkastik, Amerikan kültürünü acımasızca eleştiren insan ruhu olduğunu çok iyi biliyorlar. Kara mizahı bir makine yapamaz diyorsun. Kesinlikle yapamaz. Üretken yapay zeka doğası gereği ortalama ve güvenli metinler yazar. ChatGPT'den size ofansif ve derinlikli bir kara mizah yazmasını isteyemezsiniz. Anında filtrelere takılır. Doğru, çok steril kalıyor onların yazdıkları. Rockstar da o mizahı korumak için kendi yazım ekibine güveniyor haliyle. Yapay zekayı tamamen dışlamıyorlar, sadece yerini biliyorlar diyelim. Nerede kullanacaklar peki? Yapay zeka bu oyunda senaryo yazmayacak. Ama şehirdeki 5000 farklı NPC'nin trafik ışıklarında nasıl bekleyeceğini, yağmur yağdığında o şemsiyelerini nasıl açacaklarını hesaplayan o devasa angarya işleri üstlenecek. Yani o ameleliği yapacak aslında. Sanat insanlara, matematik yapay zekaya kalıyor bir nevi. Atacaktır bence. Tabii bu kadar detaylı, her sokağa ince ince işlenmiş, camların bile matematiksel kırıldığı bir dünya, o ana hikaye bitince de çöpe atılmayacak haliyle. Kesinlikle atılmayacak. İşin asıl devasa ekonomisi, o bütün endüstriyi titreten kara delik kısmı oyunun online modunda yatıyor zaten. Sızıntılar online modun ana oyundan bir ay sonra, yani Aralık 2026'da açılacağını söylüyor. GTA 5'te de benzer bir strateji izlemişlerdi. Aynen. Oyuncuların önce hikayeyi sindirmesini ve sunucuların o ilk günkü yükle çökmemesini istiyorlar anladığım kadarıyla. Ama beni asıl heyecanlandıran detay Rockstar'ın 5M'i resmen satın alması oldu. Bu hamle neden bu kadar önemli sence? Eğer GTA serisinin geleceğini tek bir kelimeyle özetleyeceksek, o kelime kesinlikle roleplay, yani RP'dir. 5M'in ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz için kısa bir parantez açalım istersen. Çok iyi olur, herkes bilmiyor olabilir. 5M, oyuncuların Rockstar'ın o resmi sunucularını bypass edip kendi bağımsız sunucularını kurmalarını sağlayan üçüncü parti bir yazılımdı aslında. Mod gibi bir şey yani. Aynen. İnsanlar bu sunucularda kendi devasa ekonomilerini kurdular. Kimi polis oldu, kimi ambulans şoförü, kimi mafya babası oldu. Gerçek bir sivil hayat simülasyonu yarattılar orada. Ben de çok izledim Twitch'te falan. İşte Rockstar yıllarca bu yapıya korsan muamelesi yaptı, davalar falan açtı onlara. Ama baktılar ki GTA 5'i Twitch'te o kadar yıl zirvede tutan şey bizzat bu topluluğun kendisi. Ne yaptılar sonra? Gidip platformu tamamen satın aldılar Arby. Yani kendi oyunlarının o kara borsasını resmen kendi bünyelerine kattılar. İnanılmaz bir ticari zeka gerçekten. Peki bu satın alma hamlesi GTA 6 için ne anlama geliyor şimdi? Bu RP kültürünün artık sadece PC'deki birkaç mod meraklısına değil, doğrudan konsol ekosistemine, ana menünün tam kalbine entegre edilmesi demek. Kendi kanunlarını koyan devasa topluluklar düşünün. Herkes kendi rolünü seçecek. Evet, hatta içeriden sızan bazı iddialar var. Bu yeni yapıda içerik üreticilerinin ve aktif sunucu sahiplerinin tıpkı Roblox'ta olduğu gibi oyun içi başarılarını gerçek paraya dönüştürebilecekleri bir ekonomi modeli üzerinde çalışılıyormuş. Gerçek paraya mı? Bu bütün sektörü sarsar. Aynen öyle. Zaten bu yüzden rakipler kaçacak delik arıyor şu an. Microsoft'un o devasa yatırımı Fable'ı neden ta 2027'ye ertelediğini sanıyorsun? Korktular tabii.
Kimse o devasa fırtınanın içinde lansman yapmak istemiyor. GT6'nın yarattığı bu boşluğu da büyük stüdyolar yerine sadece Samsung gibi $15'lık çok daha mütevazı bütçeli ama zekice tasarlanmış bağımsız oyunlar fırsat bilip doldurmaya çalışıyor. Çünkü onların kaybedecek o kadar devasa riskleri yok. Kesinlikle. Rahatlar o yüzden. Devasa dünyalar, işte gerçek paraların döndüğü o ekonomiler, polis telsizleri, mahkemeler falan. O zaman o malum soruyu sormanın tam zamanı geldi bence. Nedir o soru? Get4Games olarak biz yerel topluluğun nabzını çok iyi tutuyoruz. Türk oyuncuların en büyük beklentisi sence de Türkçe dil desteği değil mi? Tartışmasız en büyük beklenti bu şu an. Resmen bir ulus devlet simülasyonuna dönüşen, karakterlerin böyle karmaşık hikayelere sahip olduğu devasa bir yapıda, dil engeli artık sadece bir dezavantaj değil, oyundan tamamen kopma sebebi bence. Sence Rockstar nihayet bu yerel talebe kulak verecek mi? Şöyle söyleyeyim, küresel pazarda artık lokalizasyon bir lüks değil, mecburi bir erişilebilirlik standartı. Özellikle yapay zeka destekli o çeviri araçlarının maliyetleri falan bu kadar aşağı çektiği bir çağdayız. Evet, çeviri artık eskisi kadar zor değil. Aynen. Türkiye pazarı çeviri maliyetini kurtarmıyor bahanesi artık tamamen geçerliliğini yitirdi bence. Fakat Rockstar yapısal olarak çok ağır hareket eden, biraz gelenekselci bir şirket. İlk gün gelmeyebilir yani. Belki 19 Kasım'daki o çıkış gününde doğrudan Türkçe arayüz veya altyazı göremeyebiliriz. Bu biraz riskli bir beklenti olur. Peki ya sonrası? Ancak online modun ve özellikle o bahsettiğimiz RP kültürünün genişlemesiyle birlikte oyunun ömrü içine yayılmış bir güncelleme paketiyle bu desteğin gelmesi ticari açıdan son derece rasyonel bir adım olacaktır onlar için. Malım ki Oraskinler adımı atarlar. Çünkü az önce konuştuğumuz onca şeyi alt alta koyduğumuzda ortaya sadece basit bir eğlence ürünü çıkmıyor. Prosedürel fiziklerle gerçekliği anlık simüle eden, Sony'nin patentiyle tamamen bulut tabanlı çalışan o devasa yapı. Gerçekten büyüleyici bir teknoloji. Kirlerden arındırılmış o konsol ekosisteminde milyarlarca doların döndüğü ve 5M entegrasyonuyla oyuncuların resmen meslek sahibi olduğu bir dünya. Sana ve bizi şu an dinleyenlere sormak istiyorum aslında. Dinliyorum. Eğer Rockstar bu RP entegrasyonunu gerçekten oyuncuların para kazanabileceği bir ekonomiye dönüştürürse, GTA 6 aslında satın aldığımız son klasik video oyunu mu olacak sence? Nasıl yani son oyun derken? Ya düşünsene, sabah uyanıyorsun, Vice City sunucularına bağlanıp sanal taksicilik veya polislik yapıyorsun. Sonra da kazandığın o sanal parayı dijital cüzdanına çekip ay sonunda evinin gerçek elektrik faturasını ödüyorsun. Bu oyun dijital bir ulus devletin ilk hali olabilir mi gerçekten? Bu oyun endüstrisinin o teknik sınırlarını tamamen aşıp sosyolojinin, serbest piyasa ekonomisinin ve hatta çalışma yasalarının bile alanına giren devasa bir konu. Kesinlikle ürpertici bir senaryo. Ürpertici ama teknolojinin gidişatına falan baktığımızda bir o kadar da kaçınılmaz görünen